Bugünkü videomuzun konusu metabolik cerrahi nedir ve nasıl yapılır? Metabolik cerrahi demek, ameliyat yöntemiyle metabolik hastalıkların tedavi edilmesidir. Bu metabolik hastalıklar ise tip 2 şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve tansiyon yüksekliğidir. Bu hastalıkların bütününün olmasına ve ayrıca beraberinde obezitenin eşlik etmesine biz metabolik sendrom diyoruz. Yıllar içerisinde, özellikle bundan 50 ila 60 yıl öncesinde obezite ameliyatları ilk yapılmaya başlandığında yapılan yöntemler arasında daha çok mideden ince bağırsağın son kısmına doğru bir birleştirilme, yani anastomoz dediğimiz bir birleştirilme yapılıp yani emilim bozukluğunun önde olduğu ameliyatlar yapılmaktaydı. Bu ameliyatlardan sonra görüldü ki hastalar daha kilo vermeye başlamadan ameliyattan daha birkaç gün sonra kan şekerlerinde hemen hızlı bir şekilde düzelme olduğu görüldü. Bu da yıllar içerisinde yapılan araştırmalar neticesinde görüldü ki bu yapılan ameliyatlarda mideden direkt ince bağırsağın son kısmına hızlı bir şekilde gıda girişi bu bölgeye özgü bazı hormonal değişikliklere sebep oldu. Bu hormonal değişiklikler de pankreas bezinden insülin salgılanmasına ve dokularda da bu insülinin etkinliğinin artmasına sebep oldu ve hastalar daha kilo vermeye başlamadan hastaların kan şekerlerinde bir düzelme, yani şeker hastalığının da tamamen ortadan kalkmasına sebep oluyordu. Ve bu da göz önünde bulundurularak obezite ameliyatları haricinde de sadece şeker hastalığı için de ameliyatlar yapılmaya başlandı. Günümüzde en sık yapılan metabolik cerrahi yöntemi transhipertasyon artı sleeve gastrektomi. Hastalarımız bunu çoğunlukla yanlış biliyorlar veya duyuyorlar. Yanlışlık şurada, işte şeker ameliyatı denilince sanki pankreasa müdahale ediliyormuş gibi bir düşünceye sahipler veya hiçbir şekilde mideye dokunulmadan bu operasyonun yapıldığını zannediyorlar. Şunu bir kere bilmemiz lazım. Metabolik cerrahinin içinde birincisi pankreasla ilgili herhangi bir cerrahi müdahalemiz yok. İkincisi mideye müdahalemiz, yani bir cerrahi bir girişimimiz mutlaka var. Nedir ameliyatın tekniği? Bir kere öncelikle biz ameliyatlarımızı laparoskopik, yani kapalı yöntemle yapıyoruz. 4 veya 5 tane küçük küçük kesilerle karna girip gerçekleştiriyoruz. En küçük kesimiz 0,5 santim, en büyük kesimiz 1,5 santim olmakta. Ve ameliyat sırasında öncelikle midenin hastanın kilosuna göre bir kısmını çıkarıyoruz. Özellikle midenin fundus bölgesi dediğimiz üst bölgesinin çıkarılmasını mutlaka yapıyoruz. Ki bu fundus bölgesinden üretilen bir iştah hormonu var. İsmi grelin. Bu grelinin bir görevi de insülin direncini arttırmak. Bu bölgeyi çıkartınca, yani iştah hormonu seviyesi azalınca insülin direnci de ortadan kalkmış oluyor. Hem iştahta bir azalma oluyor hem de mide hacmi azaldığı için kişiler az yemek yiyerek doyuyorlar. Bu da hastanın kan şekerinde olumlu bir etki yaratıyor. Şeker hastalarımız çok iyi bilirler ki bir oturuşta çok fazla miktarda yemek yendiği takdirde kan şekerleri çok fazla artabilmekte, 300-400'leri bulabilmekte, ama daha az ve daha kontrol edildiklerinde kan şekeri yükselse bile bu kadar yüksek değerleri görmemekte. Bu etkiden bir kere yaralanıyoruz. İkinci ve en büyük etkimiz ise ameliyat sırasında biz ince bağırsakların yerini değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Kalın bağırsakla ince bağırsağın birleşim yerinden mideye doğru toplamda 5-6 metre ince bağırsağımız var. Dediğim gibi kalın bağırsakla ince bağırsak birleşim yerinden mideye doğru toplamda bir 2,5 metre bağırsak sayıyoruz. 2,5 metre olduğu yerde sanki bir bahçe hortumu keser gibi ikiye kesiyoruz. Ne oldu? Elimizde 2 tane açık uç var. Alttaki açık ucu götürüp midenin altına bağlıyoruz. Üstteki açık ucu da bu ince bağırsağın son 1 metrelik kısmına bağlıyoruz ve operasyon burada tamamlanmış oluyor. Bize bu neyi sağlıyor? Yenilen yemek borusundan mideye geliyor ve mideye geldikten sonra bu yemeğin gideceği 2 tane yol var. Birincisi doğal olan, yani normal yol. Yani mideden 12 parmak bağırsağına geçen yol. İkincisi ise bu bizim kesip de mideye birleştirdiğimiz yerden gidecek yol. Yenilen gıdanın 1/3'ü normal yoldan, 2/3'ü bizim bu birleştirdiğimiz yoldan gitmekte. Bu da şunu sağlıyor. Yenilen gıdanın çoğu sindirilmeden direkt ince bağırsağın
son 2,5 metrelik kısmına gelince bu bölgeye özgü bir hormon var. GLP-1 hormonu. Bu hormonun üretimi artıyor. Bu hormon pankreas bezinde insülin üreten beta hücreleri var. Bu hücreleri uyararak daha fazla bir insülin salgılanmasına sebep oluyor. Ayrıca dokularda insüline karşı olan direncin kırılmasına yardımcı oluyor. Bu şekilde hastalarımız ameliyattan sonra şeker hastalığından %90-95 ihtimalle tamamen kurtuluyorlar. Tabii ki bu ameliyatı olabilmenin birinci şartı hastaların tip 2 şeker hastalığına sahip olmaları gerekiyor. İkinci şartı ise yapacağımız kan tahlillerinde pankreas bezinin yeterli insülin rezervine sahip olması gerekiyor. Biz bunu yapacağımız bir testle, C-peptit testi ile anlayabiliyoruz. Kimler şeker ameliyatı olabilir? Biz bununla ilgili zaten bir video çekmiştik. Bunu da bizim yine YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Ama kısaca bahsetmek gerekirse burada biz Amerikan Endokrin Birliği'nin endikasyonlarını kullanıyoruz. Yani kurallarını kullanıyoruz. Nedir bunlar? Kısaca vücut kitle indeksi, yani boyla kilo arasındaki orana baktığımızda vücut kitle indeksi 40'ın üstünde olanlara direkt yapıyoruz. Vücut kitle indeksi 35-40 arası olanlarda eğer şeker hastalığı tedaviye rağmen düzelmiyorsa yapıyoruz. Vücut kitle indeksi 30-35 arasında olanlarda da hayat tarzı değişikliği, diyet, spor, ilaç, insüline rağmen yanıt alınamıyorsa biz bu hastalara da şeker ameliyatı yapıyoruz. Aslında şeker ameliyatı demek çok doğru bir tabir değil. Bu ameliyatların aslında genel ismi metabolik cerrahi. Videonun da başında belirttiğim gibi metabolik cerrahi demek ameliyat yöntemiyle tip 2 şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve tansiyon hastalıklarının ortadan kaldırılmasına denmekte. Bu ameliyatlarda bizim başarı oranımız %90. Yani ameliyat yaptığımız her 100 hastanın 90'ında hastalarımızın kullandığı şeker hapı veya insülini tamamen bırakarak kan şekerleri normal seviyeye gelmekte. Geriye kalan 10 hastanın ise yarısında kullandığı ilaç dozları çok ciddi bir şekilde azalmakta. Geriye kalanlarda ise çok da fazla bir değişiklik olmamakta. Sizlere bu videomuzda metabolik cerrahinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını ve kimlere yapıldığını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.